Benim bir kağıdım var burada çünkü daha ilk defa buraya geldim. Hakikaten çok güzel bir yeriniz var. Ve ben de ilk defa tanıştım. Daha evvel duymuştum ama ilk defa tanıştım. Onun için bazen isimlere bakmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Nilay Hanım da projenin direktörü galiba. Art projenin direktörü. Aslıhan ve Beyza buradalar. Dur bakayım biraz daha. Kovan Project sanatçıları. Kovan Project sizin sanatçı inisiyatifiniz. Evet. Anladığım kadar değil mi? Ve bu serginin ismi tesirli karşılaşmalar. Biz burada hepimiz karşılaşıyoruz. Ve Beyza ve Aslıhan, evet Aslıhan arılarla karşılaşıyorlar. Nasıl bir tesir oluyor siz arılarla karşılaştığınızda? Neler oluyor? Nasıl bir dünyaya giriyorsunuz? Burada siz acaba arılarla karşılaştınız mı? Ve arılar dediğimiz zaman tabii ki çok geniş çapta bir şey düşünebiliyoruz. Çok çeşitli arılar var. 20.000 tür arılar var. Ve biz daha fazla Apis mellifera bal arılarla çalışıyorsunuz. Ne gibi karşılaşmalar oluyor siz çalıştığınızda ve neler aklınıza geliyor? Ve o sizi nereye götürüyor? Neden sanat ve arılar? Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Benim arılarla ilk karşılaşma hikayem aileden geliyor birazcık. Aşina olduğum bir şeyden geliyor. Ve kendi türüm dışında en iyi bildiğim tür ve en fazla gözlem yapabildiğim tür arılar ve bal arıları. Soliter arı var değil. İlk başta işte özellikle güzel sanatlara girdikten sonra arıcılık malzemeleri benim malzememdi. Fakat sonraları özellikle pandemiyle birlikte tekrar aktif bir şekilde köy hayatına başladıktan sonra ve tam zamanlı arıcılık benim için tekrar başladıktan sonra başka şeyler düşünmeye başladım ve sorduğum soru başka bir canlıyla insan türü bir işbirliği yapabilir mi sorusuydu. Buradan çıktı benim hikayem, arılarla karşılaşma, sanatsal olarak karşılaşma hikayem. Ve tam da işte iyi bir mevsim, iyi bir zamandı, petek örme zamanlarıydı ve pamuklu kumaş ve bezden bir konstrüksiyon tamamladım. Sonra onu kovana koydum. Ertesi gün o bana başka bir şey verdi. Bu sanatın içinde hep kontrol etme isteği vardır. Yani sen başlatıp sen bitirirsin ve bütün hikayeyi sen oluşturursun. O senin sanatın olur. Ama arılarla işbirliği yaparken bunun tam tersi bir süreç var. Yani senin başlattığın bir süreci başka bir canlı tamamlıyor. Ve bu canlılar inşacı canlılar. Ve kontrolün sende olduğunu zannederken aslında ona da bırakmayı da keşfediyorsun bir yandan. Bizim Koban Project olarak buluşmamız da Arı Aşkına ekibi sayesinde oldu. Senin de içinde olduğun. Nesin Matematik Köyü'nde 2021 yılında tanıştık. Onların bir programına katıldık. Biz katılımcılar olarak oradaydık. Onlar yürütücüydü. Ve ben arılarla ilgileniyordum. Aslı tohumlarla ilgileniyordu. Ve o tanışıklık arının ve tohumun hikayesiyle bizi de Kovan Project'ı kurdurdu. Diyerek toparlayayım. Tamam, çok güzel bir şey. Yani, tohum duyduğum zaman çok hoşuma gitti. Çünkü o da doğal hayatının dünyanın bir parçasıdır. Ve çok aktif bir parça tabii ki. Çünkü tohumlar arıların sayesinde oluşuyor tabii. Senin açından da biraz anlatabilir misin? Çünkü burada daha yani değişik canlılar, o da değişik bir canlı ve aslında bir üçgen olabilir. Belki sonra dörtgen, beşgen oluyor bilmiyorum ama bakalım sen ne anlatabilirsin o tohumlarla alakalı. Ben de güzel sanatlara giderken lisansta
atölyede tohum yetiştiriyorduk ve yetiştirdiğimiz tohumların daha dayanıklı olanlarını çalışıyorduk. Meşe patamudu, ceviz, defne tohumu ve onları fidan haline getirdikten sonra arkadaşlarımıza, çevremize yetiştirebilecek olan herkese yayıp ve bunu her sene tekrar edip gezip tohumun peşine düşüp bunu bu şekilde bir çember içinde sürdürüyorduk ve bu 10 yıllık bir süreçten sonra benim arılarla karşılaşmama yol açtı. Bu sefer atalık tohumların peşine düştüm. Çiçek tohumlarının peşine düştüm. Onları bahçemde yetiştirmeye başladım. Ve bu döngüsellikte toprakla tohumun, arının çeşitliliğinin döngüsünde yolum tabii ki araya çıktı ve biz de buluşmuş olduk böylelikle. Ve sonra Beyza ile tanıştıktan sonra da benim tohumla buluşturan, arıyla buluşturan birliktelik arılarla çalışmama yol açtı. Ve bölgemdeki Trakya'daki, Tekirdağ'daki arı kovanlarına gitmeye başladım. Yaptığımız heykelleri oradaki kovanlara, oradaki bal arılarıyla buluşturmaya başladık. Ben de bu sayede gerçekten arıyla tanışmış oldum. Şimdi tohumlar dediğin zaman tabii ki şu anda bütün dünyada çok büyük bir tartışma var. Hangi tohumlar doğru tohumlar, hangi tohumlar doğru değil. Tohum bankalar oluşuyor vesaire. İnsan ve tohum arasındaki ilişki üzerinde veyahut insan, yani o insan sanatçı olursa o tohum nasıl sosyal bir varlık veyahut nasıl sosyal bir İngilizce söyleyeceğim, responsibility gelmedi aklıma. Sorumluluk taşıyabiliyorsunuz ve bunu nasıl anlatmak istiyorsunuz? Tohumun hafızasından yola çıkarak anlatabilirim bunu. Bir hafıza taşıyor ve o tohuma her sene tohumluk alıp aslında daha dayanıklı olması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için tekrar ekmek gerekiyor, bekletmemek gerekiyor. Burada insanın da yaptığı şey aslında bu bağlantıyı ve bilgiyi paylaşmakla ilgili olabilir, arasındaki bağlantı. Şu an yaptığımız şey bir bilgi akışını sağlamak, bunu ekmek, paylaşmak. Tohumda da çok benzer bir şey var. Onu bekletmeden dönemi geldiğinde, mevsimi geldiğinde ekip çoğaltmak ve o şekilde yaşamak. Ve dağıtmak, sizin yaptığınız gibi, yani o dağıtma hareketi aslında hakikaten bir paylaşma ve yayılma üzerinde. Tabii ki bunu kovan ile karşılaştığınız zaman kovandaki arılar da dağıtıyorlar. Yani onlar da böyle bir sorumluluk taşıyorlar. Bu ne kadar kendileri biliyorlar, tabii ki insan düşünüyor. Bu da bir hafıza, bir içgüdü. O da ilginç bir şey, yani orada bir paralel görebilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle bir sorumluluk hissediyor musunuz sanatçı olarak? Biz bunu tabii bir bilinçle yapıyoruz. Evet. Doğada bu çok döngüsel ve fizyolojik, biyolojik olarak ilerliyor. Bu sorumluluğu ekolojik kaygılar giderek de bir yandan yaşadığım için kendi adıma cevap verecek olursam taşıyorum tabii ki. Ama bunu günlük hayatın içinde yaşarken artık o taşıyıcılığı bırakıp hayatın içine girmiş oluyor ve o kendi akışında zaten devam ediyor oluyor. Konuştuğumuz şeyler hep bunun ekseninde devam ettiği için ya da yaptığımız şeyler, ürettiğimiz şeyler, o sorumluluk dağılmış oluyor aslında doğal akışında. Ama çok özellikle büyük bir sorumluluk. Yani zor bir şey. Zor bir şey olarak gelmiyor. gelmiyor. Araştırma yaptığınızda bunu bir zevk ile yapılıyor. Nereden geldiğini biliyorsunuz. Büyük bir aşk olması lazım bu tür şeyler için. Zannediyorum bütün sanatçılar aşk ile çalışıyorlar. Yoksa yapamazsın bunu, değil mi? Bir şekilde bir paylaşım ve bir yayılama olabilir.
Şimdi tabii ki Apis mellifera ile bal arıları ile çalışıyorlar. Biraz öbür tarafa gideceğim şimdi. Biz de öyle başlamıştık. İlk önce. Fakat benim var. Benim sürekli. Birkaç sene çalıştıktan sonra siz de arıcılıkla başlamıştınız ve birkaç sene çalıştıktan sonra bu arıcılık üzerinde düşünmeye başladığımız zaman ve araştırma yapmaya başladığımız zaman sadece genel olarak insanlar bal arısı düşünüyor fakat yani bildikçe ne kadar çok tür arı olduğunu ve ne kadar çok soliter arılarda olduğunu ve soliter arılar aslında daha iyi bir tozlaştırıcı olduğunu ortaya çıkıyor. Çok enteresan bir şey. Ve siz daha ona ağırlık vermeye başladınız değil mi? Veya biz artık bilmiyorum. Onu birazcık anlatmak ister misiniz? Bizim Gizlerken sen de. kişisel yolculuğumuzdan çıkalım biz de o zaman başlayalım hikaye. Arılara merak saldığımızda Maria Açık Radyo'da bir program yapıyordu. Propolis ismi altında bal arılarını anlattığı bir program dizisi vardı. Ve o seriyi dinleyerek daha da çok meraklandık ve bir gün Maria'yı aradık. Biz dedik daha çok şey öğrenmek istiyoruz. Nasıl yapalım? Maria da dedi ki gelin programa konuşalım. Bizi konuk etti. Ondan sonra da hep birlikte bu arılar üzerindeki çalışmalarımızı sanat aracılığıyla daha geniş kitlelere yaymaya karar verdik birlikte. O şekilde 8 hatta neredeyse 19 senedir çalışıyoruz. Bu yolculuk sırasında işte ilk 3-4 senesi hep bal arılarına odaklandık ama devamında tabii onlarla ilgili anlatılar yaparken, workshop, atölyeler düzenlerken bir yandan da tabii araştırıyoruz. Konuya meraklıyız çünkü daha çok öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla o araştırmalar sırasında bal arılarının aslında 20.000 arı türünün sadece bir tanesini oluşturduğunu, onun dışında pek çok arı türü olduğunu ve bu arıların çoğu koloni halinde yaşamadığı için yalnız arılar deniyor, soliter arılar. Bunlar hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımızı fark ettik ve çalışmalarımızı da o tarafa yönlendirdik. Nasıl devam edelim buradan? Ya, onların hakkında nasıl bir eğitim yapabiliriz? Ve ilk başlangıçta biz bunu yaymak istiyoruz, bu bilgileri yaymak istiyoruz ve bunu nasıl yayabiliriz? Ve en iyi araç sanat olacağını tahmin ettik. Onun için ilk önce sanat çalıştayla yapmaya başladık. Ve hep şeye inanıyoruz. Tabii bunların bilimsel kaynaklı bilgileri aktarmanın doğru olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, İzmir Tarım Araştırma Geliştirme Merkezi gibi kurumlardan, akademisyenlerden Kurumlarda kişiler. öğrendiğimiz bilgiler onlarla birlikte program. Fakat onlar yaparken yazı yazarak değil ve yazıları dağıtmak değil, daha ziyade projeler yaparak gençlerle, ev kadınlarla, kimin ile olursa olsun, hangi gruplar olsun yani bir farkındalık yaratmak. Fakat eğer insan bir şey pratik yapıyorsa o farkındalığı daha çok benimsemeye başlıyor. Yani havada kalmasın, kelimeleri havada kalmasın. Kendileri eve bir şal getirsinler ama kendileri baskılar yaptılar mesela bunun üstünde. Üretim, Evet. O atölyelerin önemli parçası. Çok Öğrenti şeyi benimsemesini de sağlıyor kişinin yani. Çok farklı. üzerine düşünmesini ve kendi ifade şeklini ortaya koymasına teşvik ettik. Biz de kendimizi tekrar etmemeye çalıştık. Yani biz bütün bu alanlarda üretebilen sanatçılar değiliz ama tiyatro oyunu olabilir fikrine. İşte Darüşşafaka okullarına gittik. Oranın tiyatro kulübüyle, tiyatro hocasıyla konuyu onlara anlattık.
Mimar Sinan Üniversitesi'nin grafik bölümüyle konuyu onlara anlattık. Onlarla bir kitap ürettik. Yani biz de kendimizi geliştiriyoruz tabii bu konuda. Yani bunlar bizim sanatsal üretim alanlarımız değil. Sadece fikir alanında bunları düşünüyoruz ama üretirken çocuklar öğrendiği gibi ya da gençlerin öğrendiği gibi biz de öğreniyoruz. Yani bir kere Maria'nın da dediği gibi bir şeye dönüştürmek bu bilgiyi çocuk, genç ya da yetişkin birey için, keza bizim için de söylediğim gibi daha kalıcı olmasını sağlıyor bilginin. Yani o konunun içinde iklim krizi de var ama onu görselleştirdiği noktada Şimdi burada bu sadece bir başlangıç noktası. Sizin de bir başlangıç noktası oldu, bizim de bir başlangıç noktası oldu ve söylediğim gibi bir mesuliyet hissediyorsunuz, ne anlatmak istersiniz. Çünkü bu başlangıç noktası hani Apis mellifera ile başlıyor, soliter arılardan gidiyor ama aslında anlatmak istediğim şey biyoçeşitlilik, gıda güvenliği vesaire onları. Fakat bir yerde başlamak lazım. Önemli olan o. Zannediyorum belki onun üzerinde de konuşulabilir. Çünkü senin de söylediğin gibi tohum da geliyor. O zaman biyoçeşitlilik de geliyor, gıda da geliyor vesaire. Zannediyorum en önemli şey odur. Bir başlangıç nokta olması. Öyle değil mi? evet. Hı hı. Yani biz aslında şöyle bir şey ekleyeyim ben de. Şeyi hatırlıyorum. Feriye sinemasında kovanlarla yaptığımız, çocuklarla yaptığımız o aslında Hollanda Konsolosluğu'nun bir Connection adlı bir buluşmasına davetliydik. Oraya bizden bir enstelasyon ya da herhangi bir şey istediler. Elimizde olanları götürdük. Yani o sıra o aralarda yerel kovanlar topluyorduk. Anadolu'nun farklı yerlerinden. O kovanları tanımak, onların içinde arıcılık yöntemlerini anlamak için onları oraya götürdüğümüzde benim aklımda kalandan ben anlatıyorum tabii. Sizin için yeni olabilir. Masaların üstüne Maria şey yazıyordu. Arıların sevdiği çiçekleri. Yani oradaki kafe masalarının üstünde kalıcı olarak. Ama o bahçedeki olan ağaçlar ve çiçekler. Evet, o bahçede var. Evet. Sonra o biraz o merak, ya ben kendi adıma konuşuyorum burada. O merak, acaba Bombus'un sevdiği çiçekleri ben bilmiyorum dedim kendime. Yani biz bunları yazıyoruz, lavantayı falan. Evet, bunlar bal arılarının sevdiği şeyler ama marangoz arısı acaba neyi seviyor gibi bir merak. Sonra aynı merakı eş zamanlı hepimiz aslında o zaman içinde gelişen bir durum oldu. Konumuz tabii dediği gibi Maria'nın biyoçeşitlilik olduğu için yani doğamız olduğu için bu tarafa biraz daha yöneldik. Bal arısından o zaman çıkıyor. Yine demin dediğim gibi kendimiz de öğrenmek için aslında. Önce yaban arılarını biz öğrenelim de başladık. Bir de bir adım atmak için bir başlangıç. Siz ne zaman çalışıyorsunuz? Hangi mevsimden hangi mevsime kadar açık kovanları ile çalışıyorsunuz mesela? Eğer bal arı ile çalışıyorsunuz. Hangi ayda kovanları açmaya başlıyorsunuz? Mayıs'tan Ekim'e kadar. Pardon. Heykellerle olan çalışmalar mı? yoksa- Hakikaten açık kovan ile. Yani siz bütün sene çalışıyorsunuz tabii. Başka işler de yapıyorsunuz. Çünkü burada çok ilginç işler var. Ayrıca çamur ile ve burada sahneler, bir aracı bu sahneler hemen tanıyabiliyor. Ayakları da, bacakları da hemen tanıyabiliyor. Bu çok çok güzel bir şey, bizi mutlu edici bir şey. Kendi kendime görüyorum böyle açarken vesaire. Fakat ben başka bir yere gitmeye çalışıyorum. Mayıs dediniz de ilk sefer kovanlar açıyorsunuz. Neredesiniz? Sizin kullandığınız kovanlar nerede? Tırnaktalar. Şırnak'talar. Tabii ki bütün Türkiye'de değişik zamanlarda açılıyor. Çünkü Biz kovan artık açmaya başladık. Şu an ben heykeli koyulan zaman Ama tam zamanlı olarak yani havalarınız yani şu anda Cuma günü kar yağacak mesela Şırnak'ta. ona gelmeye çalışıyorum. Çünkü bal arıları 14 dereceden evvel açmayabilirsiniz. Ama öbür arılar
çok daha erken çalışmaya başlıyorlar. Bombuşlar çok daha tüylü olduğu için, marangozlar daha tüylü olduğu için, duvarcılar çok yere yakın kaldıkları için ve kardelenlere girdikleri için vesaire. Onun için polinasyon, yani tozlama çok daha uzun bir müddet yapabiliyorlar. Sonbaharda da başka arılar daha uzun çalışıyorlar. Yani onun için daha efektif, daha etkin bir polinasyon yapıyorlar. O bizi çok da ilgilendi, değil mi? Onu gördüğün zaman da hangi çiçekler erken açılıyor da bal arıları gitmiyor? Bakmaya başlıyorsunuz. Hangi çiçekler daha erken açılıyor da başka arılar gidiyor? Yani demin söylediğim gibi bu her zaman bir başlangıç nokta ve bilgi böyle daha geniş oluyor. Yani beni burada etkileyen bir diğer şey de işte mesela gözlemlerinizden bahsediyorsunuz uzun. Bu çok derin bir gözlem. Yani başka bir türle çalışmak bence bu gözlemi zorunlu kılıyor. Çünkü bildiğimiz bütün iletişim türlerinden farklı bir iletişim gerektiriyor o canlıyla çalışmak. Yani işte ne zaman o yaprak kesenin kardelenin içine girdiğine bakmak sanırım işte bu şehirlerde yaşarken çok da vakıf olduğumuz bir durum değil. Ve beni etkileyen şey işte bu başka bir iletişim dilinin keşfine varmak. Şimdi burada şehir ve köy arasında da bir şekilde de konuşulabilir. Siz mesela gördünüz ki köyünüzde sizin 2 tane var nasıl, bir tane var nasıl. Sizin köyünüzde çok fazla galiba pestisit kullanılıyor, değil mi? Yani benim yakında oturduğum köyde de öyle. Aslında şehirde çok daha sağlıklı arılar yaşıyor artık. Çok ilginç bir şey, evet. Ama yer yetmiyor. O da başka bir problem. Siz anlatabilir misiniz biraz bu köyünüzdeki olay? Anlatayım ama ben Beyza'nın söylediklerine bir şey eklemeyi istiyorum önce. Bu diğer canlı ile iletişime geçme çabası çok ilginç bir şey. Bayağı böyle insanı büyüleyen bir şey. Çünkü biz yani doğada bitkiler, çiçekler, ağaçlar çok yavaş hareket ediyorlar, duruyorlar. Yani biz onlara duruyorlarmış gibi bakıyoruz ama var bir hareketleri ama çok yavaş. Dolayısıyla onlarla iletişime geçmeye çalıştığımız zaman bizim o ritme geçmemiz gerekiyor. Yoksa arı orada durmuyor. Yani böyle hızla bir yere gittiğiniz zaman arı da kaçıp gidiyor, değil mi? Bir otmuş gibi orada böyle saatlerce duruyorsunuz ki hani o arıların kendi içlerinde ne yaptığını göresiniz. Ve yani o vızıltılarını duyabilirsiniz. O yaprakla temasını görebilirsiniz. Çok insanlarla kurduğumuz ilişkiden çok farklı bir şey, farklı bir boyut. Ona geçebiliyor olmak biraz da böyle insanda yaratıcı düşünceyi de canlandırıyor. Yani biz bir merakın peşinde arıyı gözlemlemeye çalışıyoruz ama o çaba da size bambaşka bir kapı açıyor. Bambaşka bir hayal dünyasına geçiyorsunuz. Ve nereye gidecektim burada? Acaba başka insanlara daha açık kafanı ile bakabilir misin? O şekilde bunu öğrendikten sonra diye merak ediyorum. Belki yani şeyi de senin sosyal hayattaki iletişimini de etkiliyordur muhakkak. Bu da işte belki kırsalla kent arasındaki yaşam şeklinin bir farklı noktalarından bir tanesi. Çünkü kentte bu sakinliğe erişmenin imkanı yok. Hayat çok hızlı akıyor ve akmak zorunda. Burada başka döngüler yaşanıyor. Ekonomik döngüler çok önemli. İşte değil mi? Daha farklı bir yaşam şekli. Evet. Şeyden de bahsetmek istiyorum ki arılarla çiçekler arasında böyle simbiyotik bir ilişki var. Çiçekler arılara muhtaçlar yaşayabilmek için, arılar da çiçeklere muhtaçlar yaşayabilmek için. O Biz de ilişki denklemin bir yerindeyiz.
bütün canlıları da etkileyen bir simbiyotik ilişki bu. Tabii onların bu karşılıklı birbirlerine duydukları ihtiyaç, birinin besini, öbürü arılar da çiçeklerin döllerini taşıyorlar. Dolayısıyla bu ikilinin varlığı birbirine olan ihtiyaçlarını gözlemlemek de çok ilginç. Çünkü biz de pek çok şeye pek çok alanda simbiyotik ilişkiler yaşıyoruz, değil mi? Başka sistemlerin parçası oluyoruz kendi sistemimizin dışında. Ve orada da böyle belli dengeleri korumaya çalışıyoruz. Yani sürdürülebilirlik şeyini de orada bulabiliyorsunuz düzenini. Hı hı. Bir nevi saygı duymaya başlıyorsunuz başka varlıklara. O çok önemli. En başta sorduğun sorumluluk duygusu da kendiliğinden geliyor. Yani doğadaki o her şeyin birbirine bağımlı sistemini keşfettiğiniz noktada doğaya saygınız ve onu koruma ihtiyacınız doğuyor. Hı hı. Siz bunu nasıl işlerinizde nasıl anlatmaya çalışıyorsunuz? Belki buradan bir örnek gösterebilirsiniz ve onu söyleyebilirsiniz. Kullandığınız malzemeden tutun veyahut ne tür resimler, çünkü resim var burada. Ne tür resimler kullanıyorsunuz veya durumlar kullanıyorsunuz? Bu biyomateryaller ve kil tabletlerle yaptığımız çalışmalar Şu tür mesela değil mi? evet, onlar aslında bizim hikayemiz. İlk yaptığımız gezici sergilerin ardından Kovan Project'i kurup yaptığımız işleri gezdirmemizin ardından bugün burada olmamızı sağlayan, o gün orada yaptığımız şeyler, o aralıklarda çalışmamız, birbirimizle çalışmamız, konuşmamız, sorular sormamız, buluşmalarımız ve bugün burada da onların birleşimini görüyoruz. Aslında bu geleceğe bir fosil kil tablet bırakıp bu hikayeyi aktarma ihtiyacından doğdu bu çalışmalar. Birlikte Kovan'a gittiğimiz, arılarla çalıştığımız, yan yana ilk defa Kovan'a gittiğimiz anları anlatıyor. Orada bir arıcı eldiveni, heykelleri, birlikte oluşumuzu, o coğrafyanın manzarasını ve bir arıcının bir gününü, aynı zamanda bir sanatçının da bir gününü görebiliriz. Onu okuyabiliriz oradan. Ve Beyza'nın yaptığı biyomateryaller de bizim yan yanayken yediğimiz, içtiğimiz bitkilerin suyunun rengini gösteriyor ve geçmişle bugünü geleceğe bu şekilde aktarma ihtiyacı. Şimdi kil tabletleri söylediğiniz zaman tabii ki benim herkesin zannediyorum aklına Hitit tabletler geliyor tabii ki. Onlar da sonra okunmaya başladı. Anadolu'da olmakla bir alakası var mı acaba? Yani sizin belki de alt bilinçte bir böyle bir şey var mıydı veyahut bunu çok daha üst bilinçten mi yaptınız? Yani onu merak ediyorum. Bu yöre için, yani bu yöre dediğim zaman bütün Türkiye ve Anadolu diyorum. Çok doğru bir seçim olduğunu düşünüyor musunuz? Ve onu yani bilerek mi seçtiniz veya içgüdüsel mi seçtiniz diye merak ettim. Bilerek seçtik. Çünkü insan bir kültürel bir varlık. Çalıştığımız canlının tarihi, işte balın tarihi ve coğrafyalarında tarihi, kültürler, bunlar hep konuştuğumuz şeyler ve biz Beyza'yla çok ayrı, uzak şehirlerde yaşıyoruz. Türkiye'nin hikaye ucundayız. Ve buluştuğumuzda da hep arkeoloji müzelerini geziyoruz. Ve bu mühür fikirleri de oradan çıktı aslında. Oradaki canlıları, insanların yaşamını, onların davranışlarını hem kendi üzerimizden hem de o gezdiğimiz o mühürlerin üzerindeki o kültürel, tarihsel hikayeyi de tekrar okuyup tekrar sorular sorarak. Öyle bir bağlantı
bilerek kurdunuz. Bana öyle gibi geldi ki orada bir tanelerde bir Artemis heykeli vardı arkada veyahut yanılıyor muyum bilmiyorum. Bana öyle geldi. Bu oradaki işte 2 tane arıcı var. Arkada sanki bir Artemis. Artemis. Evet. Değil mi? Yoksa yanlış mı okudum? O iki arıcı bizim arıcılar. Ortadaki de Dionysos. Ha. Bir libasyon töreni versiyonu bu. Ama güncel bir libasyon töreni. Yani işte sıvıyla besleme. Bu eski çağlarda Dionysos'a dair işte ya kanla, şarapla ya da balla kutsanırmış şeyler. Ve bu benim tanıdığım arıcılar da o arılarla birlikte aslında o toprağı suluyorlar, libasyon gerçekleşiyorlar, şifalandırıyorlar. Bu güncel bir libasyon töreni Çok güzel. görseli. Balın çok ilginç bir çekiciliği var, değil mi? Herkesin bala karşı bir özel ilgisi var. Ya tadı için ya da arılar yaptıkları için ve ne kadar çok çalışmak gerektikleri için. Ya çok ilginç bir çekiciliği var. Orada mistik bir şey var neredeyse, değil mi? Hı hı. Her yıl çok değişken bir kere ve o bitkiyle direkt olarak bağlantılı bir şey. İşte bir yıl çok koyu bir bal, bir yıl çok açık bir bal. Her bölgenin balı birbirinden çok farklı. Kokusu, tadı çok farklı. Ya belki akışkanlığı bile farklı. Tabii. Bu yüzden işte bu öngörülemezlik sanırım insan için çok çekici bir şey. Evet, evet. Her şeyi de geçiyorum. Doğal bir şekilde dönüştürülmüş bir ürün. Doğanın kendi dönüşümünün bir ürünü o. İnsanın da yiyebildiği. Doğru. Besin değeri de çok yüksek. Evet, başlayabiliriz her şeyler anlatmaya. Peki resimleriniz de var, büyük resimleriniz de var. Onlar hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Bu Kovan Project'in ilk işlerinden 2 psikocoğrafya haritası. Bir yandan işte bu bizim bu dolanan ve gezen uzun iş benim. Dikdörtgen olan Aslı'nın. Bu haritalar benim işte bizim aralıklardan evimize gittiğimiz ya da evden aralığa gittiğimiz yolun map'teki aslında o dolambaçlarını gösteren versiyonu ve bu süreçte bir sürü deneyim yaşanıyor. Yani sadece arılarla işbirliği kurmak ya da sadece işte arıcılık yapmak için değil, o yolun gezintisini de deneyimlemek için o yolculukları yaptık. Ve o yolculuklarında bir sürü deneyim oldu. Bu deneyimlerin imgeleştirilmiş halleri aslında. Aslı'nın da aynı şekilde benzer bir yerden o yolculuklar sırasında çıkan imgelerin üst üste binmiş halleri Yani diyoruz. içeriye geldiğiniz zaman sizin yolculuğunuzu böyle okunabiliyor. Bir de video işleriniz var. Onlar sizin değil mi? Bu serginin 3 sanatçısı var. Biz arılar tarafındayız. Diğeri de Can Memişoğulları. Can Memişoğulları dijital ve kinetik işler üretiyor. Bizim burada ortaklaşmamızın aslında tesirli karşılaşmanın işte en önemli öğesi de belki de bizim Can'la karşılaşmamız. Bu altta gördüğünüz ayaklar da bizim ortak işimiz. Sonra Can'ın dijital işiyle sonlanıyor. Bizim doğayla kurduğumuz ilişki Can'la Can ve Can'ın doğayla kurduğu ilişkiyle çok örtüştü ve bu işte atölye sohbetleri sırasında ortaya çıkan bir şey. İşte organik ve inorganik birbiriyle inşa olma süreciyle ilişkilendiriyoruz bunu. Bu bir yolculuk ve bitmemiş bir hikaye. Hala sürüyor ve işte yollarımız kesişti, karşılaşmalar gerçekleşti ve devam ediyor hala. Ve Can'ın işiyle de son buluyor şimdilik. Çok güzel. Teşekkür ederim. Mersi. Şimdi karşılaşmalar oluyor.
Düşündüğümüz zaman arılar mı sizden yararlanıyor mu yoksa siz mi arılardan yararlanıyor mu? Onu da belki birazcık konuşmakta yarar var. Yani biz insan olarak daha çok onlardan alıyoruz. Biz bir şey yapıyor muyuz onlar için? Ekstra tohumlar atıyor muyuz? Şehirde bir şeyler yapabiliyor muyuz? Bir bilgilendirme yapabiliyor muyuz ki onlara da yardımcı olabiliriz? Biraz zannediyorum o da bir sorumluluk, o da önemli bir şey. Sen bir kişiden bahsediyordun. Üsküdar Belediyesi de yeşil koridorlar yapmaya çalışan. Evet, bu yıl Ayrı. arılar dışında başka yani yine aslında konumuz bizim hep ekoloji oluyor. Çünkü ilgi alanımız bizim sanatsal pratiğimize de yani yansıyor. Bununla ilgilendiğimiz için bu yıl bir kentin florası ile ilgili bir çalışma yaptık. Oraya özgü florası ve oraya özgü ağaçlarıyla ve bunun kültürüyle ilgili bir çalışma. Hangi kent olduğunu da söyle. Sinop'ta, Sinop Bienalinde Sinop Hali'de yaptık bu çalışmayı. Oraya davet ettiğimiz konuşmacılardan biri İstanbul Park Bahçeler Daire Başkanlığı yapmış. Şimdi İstanbul'un başka bir belediyesinde görev yapıyor. Teknik Üniversitesi'nde profesör, bir peyzajcı. Kendisi mesela İstanbul genelinde burada başka bir isim kullanıyorlar. Yani bu bürokraside bu arı koridoru demiyorlar da ekolojik koridor gibi bir ismi var. Şimdi affedersiniz aklıma gelmedi. Daha böyle pratik bir ismi var. Bunları uyguluyorlar. Bunlar mesela sorunun cevabı gibi. Biz onlar için ne yapıyoruz? Onlar bizim için ne yapıyor? Ben bunu Çağatay Bey'e buradan bir selam göndermiş oldum. Güzel oldu. Çok güzel bir iş çıkardık beraber. Ben bunu başka bir örnekle de izah edebilirim. Mesela Yusuf'la bu toplantı öncesi sohbet ederken işte bal arısı, yaban arısı konusundan bahsederken yani biz ilk seneler bal arılarıyla ilgilendiğimiz için hatta kovanımız da vardı. O zaman arı ürünlerini de tüketiyorduk. Bahçemize bal arılarının sevdiği çiçekleri diktik. Ama sonra baktık ki yani işte bal arısı diğer yaban arılarını baskılıyor. Agresiftir. Agresif bir arı türü aslında. Bir arılara karşı. Yalnız arıları, soliter arıları ve yani bütün yerel arı türlerini baskılayabiliyor. En iri marangoz arısı bile korkuyor aslında bal arısında. Biz onları da çağırmak için bu sefer onların sevdiği çiçekleri. Şimdi aslında bizim bahçenin mimarı arılar. Sanat yolculuğu bahçenin öyle ilerliyor. Yani önce bir arı türüne sonra öbür arı türüne. Marangoz da şunu seviyormuş. Şu boş ormanın şurasına da bakla ekelim, kendisini döksün, yeniden açsın. Şuraya yonca ekelim gibi. Yani biz mi onlardan faydalanıyoruz, onlar bizden? Ben şahsen artık onlardan hani bu konular dışında bir şeyi paylaşmıyorum. Ama evet yani onlar da bizden faydalanıyor bence. Yani onlar için bir şeyler yapıyoruz. Bahçemizde yapıyoruz. İşte hani bugünün konusu arı ve sanat, demin de söylediğim gibi yaptığımız birçok atölyede de birçok şeyde de bir konuyla bir sanatsal bir üretimle oraya katılanları arıyı tanımaya sağlıyoruz. Oradan çıktıktan sonra da büyük ihtimalle onlar kendi bahçelerinde ya da kendi dünyalarında ister ekolojik bir üretim yapıyorlar. Saksısında istediği bizden duyduğu çiçeği ekiyor belki. Belki üretimini o şekilde yani ben de bununla ilgili bir resim yapabilirim diyor. Yani işte şimdi ne bileyim polenden renk üretmeye çalışıyorum diyen de oluyor bize arayıp. Var mı önerebileceğiniz bir şey? Bir polen işte gelinciyi denedim dedi bir arkadaşım. Koyu renk elde etmek istiyorum. Yani böyle hani birbirimizden faydalanıyoruz. Ben şahsen onlardan faydalanmıyorum. Yani birlikte karşılıklı bir alışveriş içerisinde. Evet, evet. Hı hı. Çünkü o da artık bugünün bir önemli bir sorun. Yani her şey insanlar için
Tabii ki beraber birbirlerimizden yararlanıyoruz ama hep insanlar ön planda. Halbuki insanlar yoksa dünya devam edecek. Ama onlar yoksa biz de devam edemeyeceğiz. Yani aslında biz daha da çok onlara bağlı olduğumuzu düşünüyorum, değil mi? Tabii tabii. Yani özellikle bu yaban arısı konusu, yani biz de sonradan fark ettik ki bazı kır çiçekleri var, bazı çiçekler var. Yani onlar, yani aslında bu SED'deki çalışmalarımızın da, önümüzdeki çalışmamızın da ana başlığı bu, planladığımız şeyin. Yani bu endemizm denen şey, bu yaban bitki türleri ya da kır çiçekleri denen şeyler, bu yaban arılarının varlığına bağlı. Ya da onların varlığı onları, yani aslında o yaban hayat dediğimiz bu iki canlı arasında çok özel bir iletişim var. Yani kardelen belki yaprak kesen olmazsa kimse de öyle ona isimde belki yaprak kesenden başka bir çevreden yok. Yaprak kesen biraz daha geç geliyor şeyden ama örnek olarak söyledim. Fakat doğru söyleyelim. Evet, ben de Duvarcı. Bu faydacılık ve yararcılıkla ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum. Bu arı türleri, işte marangozlar, bal arıları, kardelen bitkisi ve insan olarak bizler aslında demek ki evrimsel süreçte gerçekten güçlü canlılarmışız ki bugüne kadar aslında varlığımızı sürdürebilmişiz ve bu bir şekilde birbirimizle yaşamayı öğrenme biçimimizden de kaynaklandığını düşünüyorum. Yani faydalansak da faydalanmasak da aslında bir arada bir yaşam devam ediyor ve birazcık bunun da insan merkezli bir düşünce olabileceğine dair bir fikrim var. Birbiriyle evrilen bir süreç. Yani bugün bu yarattığımız şeyler de aslında bir organizma olarak, bu dünyanın bir canlısı olarak bizim yarattığımız bir doğanın parçası aslında. Ya ben faydalanmak dediğim zaman hemen bir bir nesne olarak diye düşünmüyorum. Yani bu spiritüel bir faydalanma da olabilir. Ve bilhassa tabii ki tabiattan inanılmaz spiritüel bir faydalanma yapabiliriz. Fakat bunu öğrenmek lazım. Yani bunu artık günümüzün çocuklara çok fazla öğretemiyoruz. Seyretmek, bakmak ve görmek. Bu çok çok önemli bir şey ve sanat zaten onu yapıyor. Yani gösteriyor ve görme eğitimi aslında sanat eğitiminde örneği ve galiba bunu da biraz yapmaya çalışıyoruz. Ve o güzelliği paylaşmak ve anlatmak için diye düşünüyorum. Karamsar tarafını da anlatmak istiyorum bu işin. Çünkü bu faydacılık söz konusu olduğunda ben insanın doğaya verdiği zararı ve yıkımın bu hızla devam ederse tabii doğanın sürdürülebilirliği mümkün olmayacak. Yani bir parçası olduğumuz canlı aleminin bir parçasıyız ama biz kendimizi onun dışında tutup doğaya hükmediyoruz. Yani bütün düzen, dünya düzeni, küresel düzen bu şekilde kurulu. Bu devam ettiğin durumda doğanın sürmeyeceğini, bir noktada o yıkımların işte biyoçeşitliğin azalmasına, hayvan çeşitliliğinin azalmasına, dolayısıyla istilacı türlerin çoğalmasına, hastalıkların çoğalmasına pek çok karamsar senaryoya dönüşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben işi o kadar da iyimser bakamıyorum açıkçası. Yani biz kullanıyoruz doğayı ve yarını yokmuşçasına kullanıyoruz. Bütün ormanlık alanlar tahrip ediliyor, HES'ler kuruluyor, maden ocakları kuruluyor. Oradaki bütün bitki ve hayvanlar yok oluyorlar. Yani bunun bir sonu yok. Tekrar yerine gelebilecekmiş gibi bunları yıkıp yakıyoruz ama gelemeyecekler yerine. Çünkü çok uzun yıllar içerisinde evrilmiş, bu noktaya gelmiş dünya. Dünya evrimi sırasında çiçekli bitkiler de yokmuş. Sadece yeşil otlar varmış. Etçil arılar tesadüfen işte bir iki tane poleni böyle
yemeye başladığı zaman ve etrafa taşımaya başladığı zaman oluşmaya başlamış çiçekler. Yani o kadar milyonlarca yıllık bir evrimin sonucunda biz buraya geldik. Bu şimdi çok Türler gelişti. bu kadar çok türlerle bu kadar sağlıklı bir hayat, güzel bir hayat sürebiliyoruz. Ama bu hızda yıkmaya devam edersek, yok etmeye devam edersek tabii bu bir gelecek vaat etmiyor bize. Dolayısıyla hani bütün bu doğa temalı anlatılarda, sanatsal anlatılarda, Eğitimler. evet eğitimlerde aslında biraz bu farkındalığı yaratma ve yayma kaygısı var hepimizde. Bunu farklı medyalarla yapabiliyoruz. Konuya uzak olan kişiler belki böyle buluşmalarla biraz daha yakınlaşıyorlar. Bir adım daha bu konuya kafa yormaya başlıyorlar. Böyle bir araya gelmek ve bu farkındalığı kendi ifade dilimizle daha geniş kitlelere aktarmak bence çok değerli. Ben bunu buradaki buluşma da çok değerli bu anlamda. Teşekkür ederiz. Onun için Şey söylemek evet. istiyorum. Bu eğitim dedin birkaç kere üst üste. Sana döneceğim şimdi ben. Bu eğitim konusunda bizim Ara Aşkına olarak zaten temelimizde bu bilgiyi öğretenin tanıdığı şeyi korkmayacaktır da. Yani marangoz arısı aman ne kadar büyük ve korkunç yani. Bizim köydeki çocuklar korkuyor. Yani halbuki yılanla oynayabilen çocuk bu ama marangoz arısından korkuyor. Yani ailesi ona öğretmiş yılanı atıp uzağa atmayı, alıp uzağa atabilmeyi ama marangoz arısıyla ilgili hiçbir bilgileri yok. Biz temelde buradan başladık. Yani bu bilgiyi aktaralım, onlar öğrensin gibi. Sen de Maria okulda senin öğrencilerinle de çok çalıştık. Öğrencilerinle bu eğitimin farklı aşamalarını yapıyoruz. Mesela şu anda okulun ormanlarında yaban arısı yuvaları yerleştiriyorsun. Evet. Onları gözlemleyebiliyorsun. Sen de biraz bunlardan bahset. Peki anlatırım. Niye olmasın? Görülür yani açılır oteller yapıldı. Bunlar benim fikrim değil. Daha herkes görebilir internette. Fakat ben 20 tane yaptırdım okul için. Ve açıldığı için burada tüneller var. Ve bu soliter arıların bazıları daha küçük tüneller var. Ve önünde plexiglas var. Ve onun için öğrenciler görebilirler hangi tür oraya girebiliyor ve orada yumurtluyor ve hücreler yapıyor. Kaç tane yumurta yapıyor ve hangi mevsimde yapıyor ve hangi tür yapıyor, hangi aylarda çalışıyor. Daha aşağıda biraz daha büyük ve daha aşağıda biraz daha büyük tüneller var. Hangi türler o büyük daha büyüyen tünellere ne zaman girdiğini görecekler. O 20 tane otel değişik yerlere koyduk ki öğrenciler her 2 tane 3 tane öğrenci bir otele bakacaklar ve her hafta gidip orada sayım yapacaklar ve tür sayımını bakacaklar. Yani bir bilim projesi aslında. Evet ve sonra bütün bu verileri toplayacağız ve hangi yerlerde hangi türler daha çok var, orada hangi çiçekler vardı, nerede daha çok güneş vardı. Çünkü bizim okulumuzda çok fazla ağaç var. Ağaçlar çok güzel fakat aslında açıklıkta ihtiyaç var. Çünkü çiçekler yoksa olmuyor. Onların da güneye bakması lazım. Güneyden gölge gelmemesi lazım vesaire. Şu anda daha biz 10 gün evvel koyduk fakat duvarcı arı girmeye başladı en küçükler. İnanılmaz okulda inanılmaz bir heyecan var. Bana da fotoğraf çekiyorlar. Hocam bilmem ne numara oteline girmeye başladılar. Ben de çok sevindim çünkü olmayabiliyordu da. 20 tane koyuyorsun hiçbir tane gelmiyor. O zaman yandın. Çünkü olabilir yani o zaman ne kadar kötü bir durumda olduğumuzu da görebiliriz ama gelmeye başladı. Bu tür şeyler öğrencileri çok heyecanlandırıyor. Ve bunu aslında De sanat öğretmenisin bu okulun. evet. Coğrafyada, ekoloji, biyoloji öğretmeniyiz. fakat bu benim tutkum.
Bunu bırakamıyorum çünkü hem arıcılık yani bal arıcılık kulübü yapıyorum ama bunu da yapıyorum. Ve çocuklar hakikaten bilinçlemeye başladılar. Bazı hocalar çok korkuyorlar çünkü orada oturanlar da oluyor. Lütfen bu otele benim evime o kadar yakın olmasın çünkü daha çok böcek olsun istemiyorum. Halbuki böcekler olursa biz katiyen yok olacağız. Yani aslında bu orada da bir eğitim vermek gerekiyorsa. Bilgi dağıtmak aslında o kadar zor bir şey değil. Sürekli bunu konuşmak lazım. Sürekli bir hareketler yapmak lazım. Sürekli konuşmak lazım. Ben daha senden biraz daha iyimserim o başlangıç o bakımdan. Belki bu öğretmenliğin bir profesyonel bir formasyonu bilmiyorum. Onları da ben yapıyorum. Okay. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Bu kadar arıyla ilgili insan bir aradayken onların işte nereye ihtiyacı var? Barınak, besin ve suya ihtiyaçları var. Barınakları doğada bulduğunuz çalı çırpılar, sadece kobanda yaşamıyor arılar. Yer altı. Bal arısı dışındaki arılar da ağaç kabuklarında yaşıyorlar, yer altında yaşıyorlar, toprak duvarları yuva yapıyorlar. Dolayısıyla doğal ortam, yaban şeklinde kalmış yerler onların doğal barınakları. Onları bozmamaya özen gösterebilirsiniz. Tohum, polenli bitkiler aklınıza geldikçe atın etrafınızdaki toprak alanlara, çiçekleri çoğaltın. Otları çok erken kesmeyin. Deprerseniz. Evet o çok önemli. Su kapları koyabilirsiniz. Ama o su kaplarının içine arının üstüne konabileceği küçük bir dal veya güzel bir mandar gibi bir şeyler koyun ki hani o iskeleden o suya erişebilsin. Besinin barınak su onlar için çok değerli. Böyle.